Berrak'ın gözlerini açmasıyla Serhat sorularının cevabını almak için her şeyi yapacak. Ancak Cihan'ın Kader'in babası olmadığını sizlere zaten söylemiştim. Cihan tüm bu yaşananlarda kilit noktada. Ancak Kader'in babası değil. Peki Berrak bundan sonra ne yapacak? Öncelikle Berrak'ın ilk bölümde saldırıya uğradığı sahneye bakarsak bu kişinin evden olması kaçınılmaz gözüküyor. Aynı zamanda Berrak'a saldıran kişinin ayakkabılarına bakarsak bu ayakkabıları sonraki sahnede Cihan'ın ayağında da görüyoruz. Yani bu ipuçlarına baktığımız zaman Cihan Kader'in babası olmasa bile Berrak'ın konuşmaması için ona saldırmak zorunda kaldı. Zaten fragmanda da gördüğümüz üzere Berrak'ın hastanede konuşmaması için tehditvari bir şekilde konuşma yapıyor. Bu yüzden Berrak her şeyi hatırlasa bile Cihan'dan ve Kader'in babasından korktuğundan dolayı bildiklerini kolay kolay anlatamayacaktır. Peki Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Berrak ölecek mi? Kader'in babası kim? Ebru ne yapacak? Videoyu beğenip kanalıma abone olduysanız gelin incelemeye devam edelim. Öncelikle Berrak'ın uyanmasından sonra Kader'in hayale "annem uyandı" demesi hayalin aklındaki soru işaretlerini çoğaltacak. Ancak Berrak çocuklarını öyle bir yetiştirmiş ki çocukları gözünde o sadece mükemmel bir kadın tanımında. Bu yüzden İlkin ve Hayal annelerinin kötü bir şey yapabilecekleri hakkında asla şüphe etmiyorlar. Fragmanda Hayal babaannesine Kader'in "annem uyandı" demesini şikayet etse de Zeynep bu duruma müdahale ederek Kader'in bu durumu içselleştirdiği için çocuk aklıyla öyle bir cevap verdiğini söyleyecek. Ancak 4. bölümde İlkim'in bulduğu Berrak'ın Kader'e hamile olduğu dönemdeki resim kızları şüphelendirmeye devam edecek. Peki Berrak ölecek mi? Berrak'ın uyanmasıyla herkesin aklındaki en önemli soru bu. Ancak Berrak'ın uyanması demek aynı zamanda tüm soru işaretlerinin çözülebilmesi anlamına geliyor. Bu yüzden bu sırların ortaya çıkmaması için Berrak'ın öldürülmesi çok normal gelse de ben Berrak'ın da kolay kolay öldürüleceğini düşünmüyorum. Peki ne olacak? Berrak muhtemelen ilk başta Cihan'ın tehditleriyle karşı karşıya kalacak. Sonrasında ise Serhat'a gerçekleri anlatmak istediğinde Kader'in babası tarafından ölümü planlanacak. Ancak bu ölüm bir anda gerçekleşmeyecek. Çünkü bunu doğal bir ölüm olarak planlayacaklar. Yani muhtemelen Berrak kendisine yapılan iğnelerle konuşamayacak duruma getirilecek. Böylece Serhat'ın gerçekleri öğrenmesinin önü tekrar kapanmış olacak. Peki Kader'in babası kim olabilir? Biliyorsunuz ki en başından beri bu konuda Tibet'in olabileceği hakkında iddialarım vardı. Ancak Tibet'in bu bölümde yaptıklarına bakarsak Tibet de tıpkı Cihan gibi tüm yaşananları biliyor. Hatta öyle ki Serhat'ın aklını karıştırmak için Berrak'ın hamilelik fotoğrafını bile gönderebilecek kadar her şeye hakim. Bu da aklımıza yeni bir soru işareti getiriyor. Çünkü biliyorsunuz ki Cihan'la Tibet beraber çalışıyorlar. Hatta bu yüzden otelde konaklayan kanun kaçaklarını da Serhat'tan gizli bir şekilde tutmaya çalışıyorlar. Bu kimliksiz ve pasaportsuz kanun kaçakları her kimse muhtemelen büyük birisinin emri altında çalışıyorlar. Bu yüzden Cihan'la Tibet de hem bu işten para kazanıyorlar hem de o kişiye yardım ediyorlar. Yani tüm bunlara baktığımızda aslında Cihan'la Tibet'in de üstünde çok daha büyük bir kişi var. Bu yüzden Tibet Serhat'ın aklını karıştırmak için ve ona ulaşmaması için sürekli olayları Cihan'la birlikte çarpıtıyor. Tibet'in asıl amacı Serhat'ın gücünü ele geçirmek gibi gözükse de Cihan'ın farklı psikopatça durumları var. Yani Tibet'in muhtemelen Berrak'la bir ilişkisi bile yok. Tibet sadece patronuna yaranmaya ve kendi amaçlarını gerçekleştirmeye çalışıyor. Ancak Cihan bu bölümde Azra'nın estetik olmasını isterken sen de bu şekilde mükemmel bir kadın olabilirsin demişti. Dizide mükemmel kadın tanımı hep Berrak için kullanıldığından dolayı Cihan'ın Berrak'a olan takıntısını burada bence çok net şekilde gördük. Yani Cihan tüm bunların yanında Serhat'la Berrak'ın ilişkisini içten içe hep kıskanmış ve bunun için mücadele etmiş. Bu durumda onu psikopat bir adama döndürmüş. Bu yüzden ben Cihan'ın Kader'in babası olabileceğini düşünmesem de Berrak'ı tehdit ederek onunla birliktelik yaşamış olabileceğini düşünüyorum. Peki Ebru ne yapacak? Ebru Cihan'la Tibet'in kirli işlerini kurtarmak için seçtikleri kişi oldu. Yani Ebru'nun para için her şeyi yapabileceğini göz önüne alırsak Cihan yavaş yavaş
yavaş Ebru'nun aklını karıştırarak otelde dönen bazı şeyleri göz ardı etmesini isteyecek. Ebru da Cihan'ın aklına uyarak resepsiyonda Cihan'ın bildirdiği kaçak ve kimliksiz kişileri otele aldırarak büyük paralar kazanmaya başlayacak. Ancak bu olayın patlaması durumunda tabii ki Ebru'yu satarak suçu onun üstüne yıkacaklar. Bunun yanında Ebru'nun Cihan'a aşık olabilmesi gibi bir durumunu bile görmemiz mümkün. Çünkü Cihan Ebru'ya bir beyefendi gibi yaklaşıyor. Aynı zamanda dışarıdan başarılı bir erkek gibi duran Cihan, Ebru'yu bu konuda oldukça istismar edecek. Evet dostlarım, sizler de kendi düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.